Bugün sizlerle her genden bir transfer alarak cezalı maç için kadro kuracağız. Şu anlık ise arkadaşlar kadromuz bu şekilde, hızlı bir şekilde hiç uzatmadan çarkımıza geçiyoruz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar çarkımız bu şekilde 117 gen başlayıp 100 gene kadar azalıyor. Bunun bilgisini veriyorum ve çarkımızı ilk olarak çevirdik. Bakalım hangi gen sayısıyla ilk transferimizi alacağız derken ekranımıza geliyor. 105 gen oyuncu al dedi, yani 105 genlik bir tane oyuncu alacağız ilk transfer olarak. O zaman buradan pazara geldiğimiz arkadaşlar hemen buraya 105 gen yaptık ve bir tane 105 genlik transfer alalım. Bakalım neler varmış arkadaşlar oyuncu olarak, hemen arama diyerek aratmış olduk. Şimdi oyunculara baktığımızda bu şekilde oyuncular var. Bir sürü olduğu için arkadaşlar çok da önemli değil. Bir en düşük fiyat yapalım. Neler varmış görelim arkadaşlar. Bu tarz videolar için lütfen like'larınızı bekliyorum. Abone olup bildirim açmayı unutmayın. Benden istediğiniz farklı nasıl içerikler var arkadaşlar, onları da yorumlara belirtebilirsiniz. Şimdi 105 genlik bir santrafor almak istemiyorum. O yüzden defansa yakın bir oyuncu alırsak daha mantıklı olur. Turuncu Ali de önemli tabii ki de. Turuncu Ali'ni almaya çalışacağız her zaman. Şimdi ben bir teker teker bakayım o zaman. Bu arada arkadaşlar demeyi unuttum. Turuncu dereceli Ali almayacağız arkadaşlar. Direkt temel halini almak zorundayız. Bunu şimdi aklıma geldi. Yanlış kural yapmayalım. Temel halini almak zorundayız bugün. Çünkü 105 genlik temelinde alacağız. Sadece 117 ve 116 genlik oyuncular çok pahalı olduğu için arkadaşlar o gen sayıları gelirse arkadaşlar 115 genlik bir dereceli alacağız. Bu şekilde 116 gen olacak. 117 gen çarktan gelirse 115 genlik kartın mavi derecesini alacağız. Bu şekilde ise 117 genlik bir transfer bu şekilde yapmış olacağız. Bu arada temel halini aldığımız için bezde olan oyuncular da aslında kadromuza ekleyebiliriz. O şekilde de kadromuza ekleriz. Birazdan zaten detaylı göreceksiniz. Şimdi 105 genlik stoperimizi ekledik. İlk transfer olarak 89 gen olmuş olduk. İnşallah güzel işler yapacaktır. Şimdi kadromuza geldik. Pardon, çarka özür diliyorum. İkinci çarkımızı da çevirdik. Bakalım hangi çarkımız gelmiş olacak arkadaşlar. 110 genlik bir oyuncu al diyor. O zaman kadromuza geldik. Burada 110 gen olarak neler varmış arkadaşlar ona bakalım ilk öncelikle. 110 genlik bir tane defansif orta saha varmış. Onu da tabii ki de almak istemiyorum. O yüzden pazarımıza geldik. Hemen buraya arkadaşlar 110 gen yaptık ve burayı da yapmamız lazım. Burayı da yaptık. Arama diyerek aratmış olduk. Şimdi o zaman detaylıca bakacağım arkadaşlar. Böyle en hızlı güzel kartı olabileceğini düşündüğümüz bir transfer yapacağız. Arkadaşlar burada 110 genlik bir tane ofansif orta saha gördüğünüz gibi milyoncuğumuz varmış. Onu göre görmez de gördüğünüz gibi isteğimizi verdik ve ofansif orta sahamızın kısmında da Can Uzun oynamış olacak. Güzel bir şekilde Türk oyuncumuzu da almış olduk. Şimdi yedeklerimize girdik o zaman. Hemen geldik buraya. Can'ı da arkadaşlar ekledik. 2 gen atladık. 91 gen olmuş oldu. Gördüğünüz gibi hemen çarkımıza bir kez daha geçtik. Tekrar çevir diyerek bakalım bu sefer hangi gen sayısında bir transfer alacağız derken 117 geni atladı. 100 genlik bir oyuncu alacağız. Maalesef çarkın en kötü gen sayısı geldi. Yani gerçekten kötü oldu. Şimdi bir kadromuza bakalım. 100 genlik neler varmış arkadaşlar? Var mı? O da şüpheli. 100 genlik tabii ki de bir oyuncu yokmuş. O zaman pazardan bir transfer alacağız. Hemen buraya arkadaşlar 100 gen yaptık. Bu arada pozisyonları da seçtim. Ofansif orta sahayı kaldırıyorum. Orayı hallettiğimiz için 100 genlik o zaman bir transfer yapacağız. Tabii ki de hepsinin kartları kötüdür. Çünkü çok eski bir kartlar bildiğiniz gibi. O zaman ne yapalım? En tanıdık oyuncular almaya çalışalım. Mesela Ceko, Fenerbahçe'de oynamış bir oyuncu, tanıdık ama maalesef pazarda kart yokmuş. O zaman pazarda olan tanıdık almaya çalışacağım. Ya da arkadaşlar tanıdığı falan boş verelim. Burada arkadaşlar Pulisic kartını gördüm. 5 zayıf ayağı varmış. Ona dikkat etmeye çalıştım atak oyuncularında. Şutu biraz düşük kaldı ama yani antrenman bastığımızda orada bari birazcık kurtarmış oluruz. 32 milyona 100 genlik bir tane oyuncumuz olarak sağ kanatımızı değerlendirdim. Önemli mevkim. Gol atma amacıyla çok sağ kanatta yüklendiğim için maçlarda. İnşallah sıkıntı yapmaz diyorum ve biraz riske girdim. Kumar oynamış gibi oldum ama siz bu arada kumar oynamayın. Sakın. Sakın sakın. Arkadaşlar ben söz olarak dedim sadece. Keşke demeseydim. Neyse. Şimdi buradan sağ kanat Pulisic'imizi geldik ekledik. Bilgin atladık. 92 gen olmuş olduk Pulisic'e. Eski kart tabi güvenmek hata olur ama ben yine güveniyorum. Şimdi geldik. O zaman arkadaşlar çarkımızda ikinci o zaman çevirdik. Pardon ne ikinci? Dördüncü kez çarkımızı çevirmiş olduk. Bakalım bu sefer hangi gen gelecek? 112 gen oyuncu al demiş çarkımızda. O zaman geldik kadromuza. 112 genlik bir tane transfer alalım. Bu arada kadromuza bakalım. Yani 112 genlik güzel bir transfer değil, var mı diye. 112 genlik bir stoper, kaleci Alisson varmış. Griezmann varmış ama ofansif orta sahamızı tamamladık ama ne alsak? Burada Alisson aslında alınabilir be. Alisson'un kartları iyidir diye düşünüyorum. O yüzden bence o Alisson'u direkt alalım ve arkadaşlar kalecimizi bu şekilde halletmiş olalım. Gördüğünüz gibi 2 gen
atladık, 94 gen olmuş olduk. Alisson'un kartı güzel olacağı için pazardan direkt transfer almamıza gerek yok. Bir kez daha çevirdik o zaman. Bakalım bu sefer hangi gen sayısını alacağız derken 117 gen geldi. Yani 115 genlik bir transfer alacağız. 117 gen sol bek var. Çok güzel oldu. Tam genimize uydu. Yani 115 gen üstü 2 derece alınacağım. Direkt 117 genlik oyuncu olduğu için direkt Nuno Mendes, bir de sol bek ihtiyacımız da çok varmış. 98 gene kadar da ulaştırmış oldu bizi güzel bir şekilde. Sadece 116 gen gelirse 115 genlik üstüne bir dereceli oyuncu almak zorunda kalacağız. 116 genler pahalı olduğu için. Coins'imiz yeterse ama alırım. Şimdi o zaman bir kez daha çevirdik çarkımızı. Bakalım bu sefer hangi oyuncumuz gelecek? Pardon, gen sayısı derken 109 genlik bir oyuncu alacakmışız. Burada 109 gen olarak var mı oyuncumuz? Varmış, Stoper. Yani bilmiyorum, bu kart güzel değildir illaki. Ben bu kartı beğenmedim arkadaşlar. O yüzden ben bunu kadroma kullanmam. Pazardan bakacağım. Başka bu iki santraforu, yani riske girip santraforu eklemem. O yüzden pazara kontrol edelim arkadaşlar 109 genlik oyuncumuz için. Şimdi burayı 109 gen yapamadık. Şimdi yaptık arkadaşlar. Şimdi kalecimiz tamam, orayı kaldırdık. Sol bek tamam. Sağ kanatımız da tamam. Kaydet arama diyerek 109 genlik bir tane oyuncu bulalım şimdi arkadaşlar. Bir aslında güzel olurdu ama pazarda maalesef yokmuş. Şimdi detaylı baktığımızda Bellingham olur ama pazarda yine maalesef yokmuş. Bu kartı gördüm arkadaşlar ama defans 130, 128, hızı falan böyleymiş. Şimdi bakalım başka neler varmış arkadaşlar. Yine bir sıralasın arkadaşlar. Pahalıdan aza doğru bir sıralasın. Detaylı bakmış olalım. Şimdi pazarda olanlara bakıyorum. Depol pazarda varmış. Zayıf ayağı bari 5 olmasına dikkat edeceğim. Orta saha ve atak kısmında. Çünkü tek başına bazen boş kaleye bile atamıyoruz. Düşük yeni kartlarda. O yüzden zayıf ayağa dikkat edeceğim derken David'in hızı da şutu da iyi genine göre. Zayıf ayağı da 5. Dripling 115 falan bence güzel bir transfer olabilir. Ama santrafora daha yüksekte transfer alma ihtimalimizi de düşünmek istiyorum ama ben buradan David'i kaçırmayacağım. İnşallah David bugün bizi maçı kazandırır. 2 gol atsa bile, maçı yenilsek bile kabuldür David'e. Bugün 1-2 tane David golünü atsın arkadaşlar, bizim için yeterlidir. Şimdi kadromuza geldik o zaman. Santraforumuzu da 109 genlik bir transferleri yapmış olacağız. Hemen buradan David'i eklemiş olduk. 2 gen datları 100 gene kadar ulaşmış olduk. Şimdi geldik çarkımıza o zaman. Bakalım bu sefer hangi gen sayımızı görmüş olacağız. Arkadaşlar dönüyor çarkımız. Ekranımıza geldiğinde 102 genlik oyuncu almış olacağız. Şimdi 102 genlik bir oyuncu yoktur diye düşünüyorum. Aynen öyle. O zaman bize bir merkez orta saha, stoper, sağ kanat ve sol kanatta oynayabilen bir kart alacağız dediğimiz gibi. Şimdi santraforu da kaldırdım. Kaydet arama dediğimizde özür diliyorum. 109 gen aratılmış. Hemen düzelttik, arama diyerek aratmış olduk. Şimdi buradan pahalıdan aza doğru arkadaşlar sıraladık. Şimdi Bruno Fernandes'in bir kartını gördük. 83 milyon falan. Ama o 5 ayağı var mı arkadaşlar? 3'müş. Yani ben bunu almam. Abdülkerim var arkadaşlar. Yani zayıf ayağına bu kartımıza bakmaya gerek yok. Defans 109, 112 gen. Öbür stoperleri karşılaştırırsak mesela neymiş arkadaşlar? 110, 109 gen. Apo'nun neydi arkadaşlar? 109, 112 gen. Yani hemen hemen eşit yani. Apo düşük kalmıyor. Onu gördük. Şimdi aklımızda bulunsun. Alexander Arnold aslında güzel olabilir ama fiziği çok düşükmüş arkadaşlar. Rakip oyuncular çok antrenman basılmış, iyi kartlar geleceği için fiziğe de önem vermemiz lazım. O yüzden onu almak istemiyorum. Şimdi Dante baktığımızda defansı iyiymiş ama fiziği biraz düşük. Apo'dan mesela biraz düşük sanırsam. Sol kanat El Şaraf bulduğumuzda bunun arkadaşlar aslında olabilir ama zayıf ayağı en kötü 4 olması lazım. Başka ne var? Paulus da var. Eski bir Beşiktaşlı. Bunun da kartı fena değil. Kötü durmuyor arkadaşlar. 102 gene göre söylüyorum bu arada. Joao Felix'e baktığımızda arkadaşlar zayıf ayağı 4 ama 5 istiyorum. Gerçekten 5 lazım düşük yeni kartlara. Yani başka da Kvara'nın bir kartı güzeldir diye düşünüyorum derken 5 zayıf ayağı 99 şut. Mesela Joao Felix'in şutu ne? 96. O zaman alınabilir. Bence Kvara mı alsak, Apo mu alsak diye düşünüyorum. Kanatlarımız ama iyice geni düşük genli bir oyuncu olacak. Çok da gol yeme şansımız yüksek. O yüzden stoper'e beraber daha yüksek bir transfer yaparız. Buradan Kvara'yı alacağım. Sağ kanatlarımız 5 zayıf ayakta olması güzel olacak. Hatta arkadaşlar santraforumuz da 5 zayıf ayak. Doğru. Yani inşallah bugün golümüzü atarız. Yenilsek bile 2-3 gol atıp yani iyi oynarsak benim için yeterli. Kötü oynayıp da yenilince üzülüyorum ama güzel oynayıp da arkadaşlar yine üzülüyoruz yenilirsek ama yine güzel oynadık, mücadele ettik diyoruz. Şimdi buradan Kvara'mızı ekledik. Bir gen atladık. 101 gen olmuş olduk. Bugün genimizi önemsemeyelim çünkü genimiz çok yüksek olmayacaktır. Şimdi o zaman geldik buraya bir kez daha. Bakalım bu sefer yüksek geni bir gen sayısı gelir mi? En az 110 gen ve üzeri gelirse müthiş olacak.
olacaktı ama bu sefer 105 genlik bir transfer yapmış olacağız. Kadromuzda illaki yoktur, o yüzden direkt pazarımıza geçtik. Burada arkadaşlar hemen burayı 105 gen yaptık. Burayı da 105 gen yaptık. Sol kanatı kaldırdık ve kaydet arama dedik. Şimdi buradan arkadaşlar hemen sıralayalım arkadaşlar. Buradan sıralanmış mı? Sıralanmış. Gullit olsaydı direkt alınırdı ama maalesef yok. Cafu yani güzel olabilir. Özellikleri falan bu şekilde, hızı falan iyiymiş arkadaşlar. Başka böyle bir detaylı baktığımız arkadaşlar yani Yaya Toure falan ağır karttır. Bunlara işi bence bakmamıza bile gerek yok diye düşünüyorum. Karager varmış yani fiziği, defansı iyiymiş aslında arkadaşlar. Şimdi bir Cafu ile karşılaştırırsak bayağı iyiymiş. O zaman ben buradan şey alacağım yani Karager. Bence en mantıklısı bu gibi duruyor. O yüzden hiç de uzatmak istemiyorum. 27 milyona 105 genlik sağ bek almış olduk. İnşallah sıkılmadan bu dakikaya kadar izlemişsinizdir. Bu tarz videolar için de like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Başka nasıl içerik fikirleriniz varsa arkadaşlar bir 2 dakika düşünüp bana yorum olarak yazabilirsiniz. Beğenirsem, güzel içerik olduğunu düşünürsem direkt o videoyu çekerim. Şimdi 2 gen de atladık, 103 gen olduk bu şekilde. Sağ bekimizi de bu şekilde tamamladık. Bu arada 2 tane 105 gen almışız. Aslında her genden bir transfer yapsak olabilirdi. Orayı kaçırmışım, özür diliyorum. Şimdi buradan tekrar çevirerek o zaman bir kez daha çevirdik ve bu sefer 114 genlik bir transfer yapacakmışız. Güzel bir gen sayısı geldi. 114 genlik duay var ama sağ kanatımızı maalesef hallettik. Kunde alırdık. Sağ bekimizi de halletmiş olduk. Burada Martinez falan var ama bizde olan oyuncu ekleyemeyiz yani. Bunu da merkezde oynatmak istemiyorum. Şimdi o zaman gidelim pazardan bir transfer alalım. İnşallah güzel bir şey gelir. Yani 114 genle merkez orta saha alabiliriz hem de güzel olur. Şimdi sağ bekimizi de kaldırdık ve 2 merkez orta saha, bir tane de arkadaşlar ne lazım? Stoper lazım. Şimdi buradan baktığımızda 5 zayıf ayaklı merkez orta saha bulabilirsek gerçekten güzel olabilir arkadaşlar. Ya da stoperi, defansı, fizik sağlam olması lazım. Hızı da aynı şekilde. Çünkü boşluk çok yaratabiliyoruz. Kadromuzun hızı biraz düşük olduğu için. O yüzden ben birazcık bakayım da çok da oyuncu yoktu aslında. Çok da oyuncu yokmuş maalesef. 5 zayıf ayak olan bir merkez orta saha falan yok mu be? Kompanyaya baktığımızda yokmuş. Bremer'in kartı var ama 242, 138 fena değil. O zaman hiç uzatmayalım. Bence buradan Bremer'i alalım arkadaşlar. Maalesef arkadaşlar Bremer'in kartı gözüküyor ama alamıyoruz. Pazar yenilediği için o kart devre dışı kaldı. O yüzden ben buradan Santos kartını alacağım. 747 milyon, bunu da alamıyormuşuz. Bu da arkadaşlar pazardan kalktı. Fred alabiliyor muyuz? Fred alabiliyoruz ama zayıf ayak falan 3. Kötü ama yani yapacak bir şeyimiz yok. İnşallah güzel işler yapar Fred. Öbür kartlarda baktığımızda bunların arkadaşlar 999 falan isteniyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok fazla isteniyor. O yüzden onları hiç alamayız. Buradan Fred'in kartını almış olduk kısacası. Şimdi ise kadromuza gelmiş olduk. Yedeklere girdik. Fred'i ekledik ve 105 gene kadar ulaşmış olduk. Şimdi geldik buraya. Tekrar çevirerek o zaman çevirmiş olduk. Bakalım hangi gene alacağız derken üst üste 114 gen. Her genden bir transfer yapalım. O yüzden bir kaldıralım çıkardıklarımızı arkadaşlar. Şimdi azalttım ve bu sefer çevirebiliriz. Bakalım bu sefer hangi gen sayımız gelecek derken maalesef 103 gen geldi be. Gerçekten kötü oldu. 103 genlik bir oyuncumuz burada yok. O zaman gelelim arkadaşlar, ne yapalım? 103 genlik bir transfer yapalım. Yani gerçekten istediğimiz gibi bir transfer yapamayacağız gibi duruyor. 103 genlik bir merkez orta saha ve stoper ne kadar güzel olabilir bilmiyoruz. Hemen buradan arkadaşlar aratmış olduk. İlk olarak depoyla bakalım. 3 zayıf ayağı falan varmış. Buradan farklı bir depoyla baktığımızda bunun da aynı şekilde. David Lopez diye bir kart gördük. 111 107 gen defans fiziği falan var. Yani başka bunun pazarda var. Bu da aynı ama bu daha mantıklı Lopez'e göre arkadaşlar. O yüzden başka bakalım. Bosse diye bir oyuncu var. Bu hiç alınmaz. Defansı çok kötüymüş. Başka da bakıyorum. Böyle bir merkez orta saha var ama zayıf ayağı 3. İlkay varmış, neymiş? 4'müş. Yani hızı çok kötü mesela. Şutu da aynı şekilde. İlkay'ın o yüzden alınmaz. Gimenez'in var mı güzel? 113 113. Fena değil, güzel. Gimenez şu anlık en mantıklı gibi duruyor. 112 114 yine aynı. Yani çok aşırı derecede fark yokmuş. Marquios'un da iyi değil. Murilo'nun iyi midir bakalım. 112 113. Bu da aynı, fena değil. Paredes var mıdır? 4 ayağı varmış. Paredes'in farklı bir kartı. Bunun da 4 varmış. 5 getirmediler hiç. Rüdiger aslında güzeldir ama 107 115 gerçekten mi ya? Haydi oğlum, başka da kart yok. Şaka son anda bakalım. 5 3 maalesef kötü. Valverde'yi gördüm. Bunun 5 5'tir. 5 4 yapmışlar ya. Ben buradan merkez ortası buradan alınmaz. O yüzden ben buradan şey alacağım. Yani neredeydi? Gimenez alacağım. Niyeyse içimden Gimenez güzel geçti. 33 milyona bu şekilde 103 genlik transferimize destek verdik. Şimdi ise Emiler bölümüne girdik. Oyuncumuzu almış olduk. Şimdi geldik buraya arkadaşlar ve son transferimize geçeceğiz
yapacağız artık. Buradan ilk öncelikle ama Gimenez'i ekledik. 106 gene kadar ulaşmış olduk. Artık hangi gen sayısı gelirse merkez ortası almış olacağız. Arkadaşlar çevirdim ama yeniden çevireceğim. Bu sayılmıyor. Tekrar çevirerek şimdi yeniledik ve bakalım bu sefer hangi oyuncu gelecek derken 103 gen bir kez daha geldi. O zaman yeniden çeviriyoruz çünkü onu almıştık. Bakalım bu sefer ne geliyor? Yine mi 103 gen? Yapma, farklı bir artık gelir misin? Yeniden çevirdik, bakalım bu sefer ne gelmiş olacak? 113 gende kal. 115 de vardı ama 113 gen de iyidir bence. Stoperimizi güzel bir oyuncuyla tamamlayacağız. Yine son gen olarak 113 gen gelmesi güzel oldu gerçekten. 113 gen de yaptık. Son olarak da merkezi kaldırdık ve bir tane stoper alalım o zaman arkadaşlar. Çeliğin aslında kart olsaydı direkt alınırdı be gerçekten. Çünkü kafa şutları çok iyi. Duran toplarda çok işe yarardı. Konete'nin aslında alınabilir. 133, 136 genlik özellikleri var. Akanji'ye baktığımızda 139, 138. Bu da iyiymiş. O zaman direkt Akanji'yi alıp geçelim arkadaşlar. Bence yeni de karttır. O yüzden özellik olarak da biraz da iyidir. 401 milyona isteğimizi verdik. Şimdi ise Miller bölümüne girdik ve son transferimizi de almış olduk. Bakalım nasıl bir gen sayısıyla bitirmiş olacağız. Hemen Akanji'yi de ekledik ve 108 genle bitirmiş olduk gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar antrenmanlar basacağız oyuncularımıza. Sonra lige istek vereceğim. İlk kim kabul ederse ondan maç yapacağız ama ilk öncelikle like'lara basamaysa basalım, abone olmayı unutmayalım. Bu arada arkadaşlar ben ne yaptım? Şimdi aklıma geldi, ben Akanji'yi yanlışlıkla almışım. Merkez orta saha lazımmış. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Ben de diyorum niye Akanji o kadar düşükken? Hemen buradan düzeltelim. Merkez orta saha almamız lazım. Boş yere coins harcadık. Sorun yok. Şimdi buradan bakalım arkadaşlar. Gerçekten çok garip bir an yaşadık. Şimdi böyle baktığımızda arkadaşlar yani Zayfa'ya 4 olabilecek kartlara bakalım. Bunun olsa bile pazarda kart yok. İlkay'ın olmaz diye düşünüyorum. 4'müş. Fellaini'nin de olmaz diye düşündüm ve olmadı zaten. Başka ne var? Guti'nin de olmaz. 3 sayfaya tahmin ettiğim gibi. Yani bunlar da çok pahalı. Mesela Toni Kroos alınmaz. Bu da alınmaz. Çok pahalı arkadaşlar. O yüzden biraz alta baktığımızda bunun da 4'müş. Zamba'ya bakalım. Bunun 3'müş arkadaşlar. Başka da yani Van de Beek var. Bunun da 3'müş arkadaşlar. Yani bunlar da alınmaz. Çok kötü. O yüzden direkt buradan Javi alalım. Genç oyuncudur. İnşallah güzel işler de yapacaktır. Özellik olarak çok detaylı bakmadım ama şutu biraz kötü. Pas atsın. Güzel ara paslar atsın. Bizim için yeterlidir. Emirleri bölümüne hızlı bir şekilde gelmiş olsun ve son transferimizi artık arkadaşlar kadromuza artık ekleyebiliriz. Nerede kalmıştık? Like'lara basmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Bu şekilde 109 gen olmuş olduk. Şimdi o zaman geçelim cezalı maça. Bakalım nasıl performans gösterecek bu kadro. Maçımız başlıyor arkadaşlar. Bizim kadromuzun son durumu bu şekilde ve karşı taraf yani ligden bir arkadaşımızın da kadrosu bu şekildeymiş. Kalite farkı çok aşırı derecede var. Bakalım kazanan kim olacak? Bismillah diyerek maçımıza başladık. Lucic verdi Javi'ye. Javi döndü David'e. Müthiş bir pas. David geçerse müthiş olur. David vurdu kalecinin üstüne. Arkadaşlar çok büyük bir boşluk. Sol anda müdahalemiz geldi ama hayli onlar da içeriye bir pas ama Nuno Mendes orada güzel bir şekilde dikkatli duruyordu. Kayt sürüyor topu. Kayt pasını verdi şimdi. Cruyff bir kez daha Kayt'a Nuno Mendes geçirmemen lazımdı. Maalesef 1-0 geriye düştük arkadaşlar. Yani rakip aşırı derecede bile oynayabilen bir oyuncu olmasa da kalite farkı olduğu için maalesef 1-0 geriye düştük arkadaşlar. İnşallah çevirmiş oluruz. Calvert çalımını attı. Şimdi verdi pasını. Cruyff vurdurtmayalım lütfen, gol olur net bir şekilde derken Alisson'dan müthiş bir kurtarış. Lütfen devamını da güzel bir şeyde tamamlayalım derken Fred aldı. Pasımız geçer mi? Geçti mi? Geçti. Can Uzun verdi pasını David'e. David bıraktı. Javi bıraktı Pulisic'e. David koş oğlum David ama çok ağır kalacak. O yüzden sola doğru döndük. Kvara ile geliyoruz. Kvara sürdü. Kvara maalesef Zabani'ye göre çok ağır kaldı ve ilk yarı 1-0 devam. Şimdi Alovren verdi Kayt'a. Son anda dokunduk. Can Uzun şimdi döndü David'e. David bıraktı Pulisic'e. Pulisic en sola doğru dönmek istedik ama olmadı. Mendy'den aldığımı alamadık. Bir kez daha paslaştılar şimdi. Hacı verdi pasını Cruyff'a. Cruyff döndü Calvert'a. Orada geçirtmeyelim. Çok iyisin Lascales. Karager verdi pasını şimdi. Javi döndü sağa doğru Pulisic'e. Pulisic David'e. David tekte bıraktı Fred'e. Fred şimdi boşluk arıyor. David'i gördük ama çok hızlı bir pas. Jimenez aldı verdik David'e. David döndü Kvara'ya. Kvara sürüyor. Şimdi Fred'e verdik. Fred lütfen geç oğlum. Fred geçme oğlum. Calvert şimdi birebir de çok güzel döndü verdi Cruyff'a. Haydi Alisson derken müthişsin oğlum. Dönen top da bizde kalsın. Hacı vurdu Alisson bir kez daha ama sonda maalesef arkadaşlar. Kayıttan ikinci golü dedik. 3-0. Cruyff şimdi boşluk arıyor. Uzaktan denedi, savunmaya çarptı ve
bizde kaldı. Şimdi Alisson'dan son dakikada belki bir gol atarız derken maçımızı yenildik. Maalesef ceza çekeceğiz. İstatistiklerde bu şekilde olmuş arkadaşlar. Bunu da göstereyim. Şimdi o zaman cezalı çarkımızdayız. Bakalım arkadaşlar hangi cezamızı çekmiş olacağız. Ne kadar bilet harcayacakmışız. Ekrana geliyor arkadaşlar. 8 tane geriye dönüş bileti harca geldi. Maalesef fazla cevher gidecek. Hemen o zaman arkadaşlar cezamızı çekelim. Birinci biletimizi açtığımızda yola gittik. Güzel bir şey gelirse ödül olacak cezamız arkadaşlar. Ama gelir mi göreceğiz. Buradan da arkadaşlar ne geliyor? İngiltereli stoper Maguire mı? Aynen öyle. 115 geldi. Kartıyla gelmiş oldu. İkinci biletimizi harcadığımızda yine yola gittik. Çok güzel. Bakalım bu sefer kim gelmiş olacak? Deliler nerede? Yok. O değil, başka bir Danimarkalı oyuncu geliyor. Bakalım kimmiş? 113 geldik. Bir tane oyuncu gelmiş. İşimizi aramaz. Yani ödül olmadı. Bir kez de açtığımızda bu sefer yol yok. Son 5 biletimiz kaldı. Birincisinde yol gitmedi. Görmedik yani. İkincisinde yine yok. Üçüncü açtığımızda var mı arkadaşlar? Buradan Totti geldi. Sonra ise geliyor mu? Güzel bir şey gelmedi. Son biletimizi de harcadığımızda yol var mı? Çok güzel bir şekilde yoldan bitirmiş olduk. Danimarka bir kez daha gelmiş oldu. Stoper bu sefer. Bu kimmiş? Acaba geliyor. 114 Christensen'miş. Bu şeyde cezamızı çektik. Tekrar basalım, abone olmayı unutmayalım. Ekrana 2 video bıraktım. Onları da izlemediyseniz bence izleyin. Ben de bugünlük bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet. Bay bay.